Merhabalar, Tuz Biber Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınız demlenene kadar hazırlayıp pişirebileceğiniz harika bir kek tarifi hazırladım. Ben mutfak robotu kullandım. Siz dilerseniz mikserle de yapabilirsiniz bu işlemi. Kasemize 5 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, bardak ölçüm 250 mililitre. Yumurta ve şekeri 5 dakika yüksek devirde köpük köpük olup rengi değişene kadar çırpalım. Bakın ne güzel bir renk aldı. Krema gibi. Bir su bardağı süt. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 paket vanilya şekerini ilave edelim. Sıvı malzemelerimizi orta devirde 2 dakika kadar tekrar çırpalım. Toplam 3 bardak un ilave ediyoruz. Bu arada küçük bir püf noktası vermek istiyorum. Kullandığımız malzemelerin oda sıcaklığında olması çok önemli. 2 paket kabartma tozu ilave ettikten sonra tekrar kek harcımızı bu kez düşük devirde kısaca çırpalım. Hazırlamış olduğumuz kekin istediğimiz sonucu vermesi için yumurtayı, sütü buzdolabından kullanmamamız çok önemli. Aksi takdirde kekimiz güzel kabarmayacaktır. Kek harcımız hazır. Gördüğünüz gibi homojen, çok güzel bir kıvam elde ettik. Harcımızı yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alalım. Spatula yardımı ile eşit bir şekilde her tarafına yayalım. Ben kekin üstüne 100 gram damla çikolata kullandım. Varsa koyarsanız daha farklı, daha güzel bir lezzet yakalarsınız. Kekimizi 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırında altı üst ayarda 20 dakika pişiriyoruz. 20 dakika sonra fırından kekimizi hemen almıyoruz. Fırının ayarını kapatıp kapağını hafif aralayıp 2-3 dakika içinde kekimizi dinlendiriyoruz. Kekimiz pişti. Spatula yardımı ile kekimizin kenarlarını boşa alıyorum. Ve size yakından bir dilim göstermek istiyorum. Mutfağı harika kokular sardı. Öyle muhteşem bir kek oldu ki bulut gibi yumuşacık, ne kadar da güzel piştiğini görüyorsunuz. Pamuktan da daha pamuk diyebilirim. Hazırlaması çok kolay. Çayınız demlenmeden kekiniz de pişmiş olacak. Mutlaka denemelisiniz. Siz de benim gibi hayran kalacaksınız, bundan eminim. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgi ve saygılarımla.